Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için güzel bir börek hazırlayacağım. Sodalı bir börek, içi patatesli, peynirli, maydanozlu olacak. Yapımı son derece kolay. 3 yufka ile hazırlıyoruz böreğimizi. 4 tane patates var. İçi bol malzemeli olsun istedim. 3 patates de olabilir. Problem yok. Burada 100 gram kadar beyaz peynir, bir tutam maydanoz, tuz, karabiber. Burayı bir lezzetlendireceğiz. Sosuna geldiğimizde bir şişe maden suyu, yarım çay bardağı çiçek yağı ya da zeytinyağı da olabilir. Bir tane yumurtanın akı, 2 çorba kaşığı sirke burada. Birazcık tuza ihtiyaç var. Üzerine de eritilmiş tereyağı ve yumurtanın sarısını sürüyoruz. Çörek otu mu isterseniz, susam mı, haşhaş mı? Allah hangisini vermişse ondan üzerine serpiştiriyoruz. Sonra da ver fırına diyoruz. Tarifimiz için patatesleri soyuyorum, ince doğruyorum. Önce patatesleri pişiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dört tane patatesi soydum. Soyduktan sonra incecik doğruyorum. Doğradıktan sonra üzerine su vereceğim. Biraz da tuz verip patatesleri pişiriyoruz. Şimdi patatesler pişerken iki yöntem var. İster patatesleri suyla pişirebilirsiniz, isterseniz süt verebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Uy, bazılarında biraz lekeler varmış, onları hemen alıyorum. Ve üzerine kıymetli seyircilerim, canım benim, niye böyle çıktınız? Evet, tamam. Hemen üzerine su ilave ediyorum. Kıymetli seyircilerim, bismillahirrahmanirrahim. Çok su vermeyelim ki süzdürmek ihtiyacı kalmasın. Üzeri kapak kapatabilirsiniz ya da açık olabilir. Fark etmez. Tamam. Evet, tuzunu hemen burada vereceğim. Pişerken daha lezzetli olması için pişmeye başlıyor patatesler. Patatesimiz hızlı bir yöntemle pişiriliyor sevgili seyircilerim. Bu şekliyle çok hızlı bir şekilde pişer. Kapak kapattığımda biraz taşmalar falan oldu. Suyunu da çok koymadım. Arada bir açtım. Şöyle bakın. Şimdi suyunu çektireceğim. Patatesimiz pişmiş demektir. İnce doğradığımız için çok çabuk pişer. Bu yöntemle vaktiniz kısaysa böyle yapabilirsiniz. Bütün patatesten de haşlayabilirsiniz ama bütün patatesten uzun sürer pişmesi. Ondan dolayı böyle kısa yolu sizlerle paylaşmak istedim. Suyunu çektiriyorum. Hiç süzdürmeye falan gerek yok. Vitamin kaybı da olmuyor. Su yerine isterseniz sütle de pişirebilirsiniz. Geliyoruz şimdi sosa. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şişe maden suyumuz var burada. Bakayım şimdi. Hepsini dökecek miyim? Kontrol edeyim. 3 tane yufkayı elini korkak alıştırma Oktay Usta. Evet. Bir şişe maden suyunu döktüm. Buraya yarım çay bardağı çiçek yağı veya zeytinyağı. Allah ne verdiyse, eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse ondan yararlanabilirsiniz. 2 çorba kaşığı sirke veriyorum. Gevreklik verir. Güzel olur. Hemen bir daha karıştırayım. Dibine tutabilir. Burada suyu bittiği vakit dibine tutabilir. Onu ara sıra karıştırmamızda fayda var sevgili seyirciler. Burası hemen hemen 1 dakikası kalmış. Tamamlamak üzere. Bir tane yumurtanın akı sosta. Sarısı üzerinde yer alacak. Tamam, gel canım şöyle. Bu da geldi. Hemen sosun tuzunu verelim. Patatese biraz tuz vermiştim. Çok tuz olmasın. Vay, bir hareketlilik oldu. Anam babam, nedir o? Böyle bir tuzu koyunca hemen bir köpürmeler meydana geldi. Maden suyu tuzu görünce anında bir reaksiyon gösterdi. Ne oluyor orada dedi. Evet, tamam, burası hazır şu anda. Patatesi hemen ocağın ateşini kapatıyorum. Bakın patatesimiz pişti. Kaşıkla şöyle eziyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. İçine beyaz peynir ve doğranmış maydanoz geliyor. Sonra da böreğin nasıl hazırlandığını paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyircilerim, şimdi ilk sıcaklığı çıktı patatesin. Buranın üzerine hemen beyaz peyniri parçalıyorum. Beyaz peynir olur, kaşar peyniri olur. Allah ne verdiyse. Neyi seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Eldeki ve evdeki imkanlar çok önemlidir.
Hemen üzerine karabiber de kıracağım. Tuzunu pişirirken vermiştik. İsterseniz soğan da koyabilirsiniz. Kavrulmuş soğan da güzel yakışır. Soğan, salça karışımı da olur. Benimki şu anda peynir ve maydanoz karışımı yaptım. Patatese biraz da karabiber kırıyorum buraya. Hafiften de bir isterseniz zeytinyağı verebilirsiniz. Çok hafiften şöyle. Tamam. Yaban olmasın diye bu yöntemi yaptım. Hemen şimdi kıymetli seyircilerim, maydanoz, peynir ve pişmiş ve soğumuş olan patatesle karıştırıyorum. Burası hazırdır efendim. Peynirli maydanozlu bir güzel iç harç elde etmiş olduk. Hemen alalım şunları. Şöyle tezgahımı da hemen siliyorum. Ve şimdi geçiyoruz sevgili seyircilerim. Yufkaları sosla buluşturma vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Mümkün mertebe taze yufka almayı tercih edelim. İnce olanı, bir de kısmetiniz artık hangisi çıkarsa bazen de ona razı olur. Bayağı bir küçükmüş. Büyük diye aldım ama küçüktü. Aldım. Küçük çıktı ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kısmette ne varsa olur. Benim aldığım paketin içinden 5 tane çıktı. Normalde ben 3 tanesini kullanmayı planlıyorum. Ama duruma göre belki onlardan da yardım alabilir. Şimdi güzel sosu sürüyoruz. Buradaki maden suyu, sirke, sıvı yağ, güzel şöyle sosu her yerine sürelim. Yufkada kuru yer kalmasın lütfen. Bu tamam, bu birinci yufkaydı. Şimdi sıra geldi ikinci yufkaya. Onu da getiriyorum şöyle tam üstüne. Onu da açıyorum. Evet, 3 yufkayı üst üste sosuyla birlikte buluşturuyoruz kıymetli seyircilerim. Aynı işlemi yapıyorum. Son kata da sostan sürüyorum. Sevgili seyircilerim, şimdi yufkayı önce 4'e böldüm. Sonra 8'e böldüm. 8'e böldükten sonra her buradaki 4'te 1'lik bölümü de 4'e bölüyorum. Toplamda 16 dilim çıkmış oluyor bu ölçümüzden. Yalnız yufkamız biraz bizim küçük çıktı. Normalde biraz daha şöyle cüsseli olur. O vakit 20 dilim çıkarabilirsiniz. Bu ölçülerdeki böreğimizi kıymetli seyircilerim. Biraz sostan arttı. Bir şişe maden suyunun tamamını dökmeyin. Biraz bayağı arttı. Özür dilerim. Orayı hesaplayamamışım. Yarım şişeden biraz fazla olsun yeterli gelir. Şimdi tuzunu, karabiberini, her bir şeyini vermiştik. Şimdi patatesli harçları paylaştırma bölümüne geliyorum. Burada şuradan başlıyoruz. Canım ne kadar harç koymak istiyorsanız o kadar yeterli. Birer kaşık olarak şöyle peynirli, maydanozlu harcı paylaştırıyorum. Ondan sonra güzelce saracağım. Fırın tepsisine alacağız. Tereyağımızı fırında ya da tavada eritebiliriz. Üstüne önce bir tereyağı vereceğiz. Tereyağını çekecek. Çektikten sonra yumurtasını süreceğim üzerine. Sevgili seyircilerim, şimdi 16'ya kesmiş olduğumuz yufkalar soslu. 3 tane yufka üst üste geldi. Şimdi sararken püf noktası şöyle. Üstüne bir parça getiriyoruz. 2 parmağı şuraya getiriyorum. Bakın şöyle. Şu yanlardan şöyle getiriyor. İçeriye doğru yufkayı kapatıyorum. Her iki taraftaki sağlı sollu uçlar ortaya geliyor. Güzelce kapatıyorum ve sarıyorum bakın. Sarıldı. Bir kez daha paylaşıyorum. Ondan sonra tereyağını süreceğim. Kapatıyorum. Burada sıkıştırın. 2 parmak geliyor içe doğru. Çünkü iç harcın dışarıya çıkmaması için böyle yapıyoruz. Şimdi hemen buranın üzerine eritmiş olduğum tereyağından süreceğim önce. Yufkayı bir lezzetli hale getirmek istiyorum. Böyle çıtır çıtır olması için. İç harcımdan biraz arttı. Sostan da arttı. Kalanlardan 2 tane toplam 5 yufkamız vardı. İki yufkayı da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili seyircilerim. Bayağı da bir bereketli oldu elhamdülillah. Şimdi buraya alayım. Gel bakalım canım. Şöyle geliyor. Kapattığımız yer alta gelsin. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alıyorum. Aldıktan sonra eritilmiş önce bir tereyağı veriyorum.
güzel tereyağıyla bir bekleyeceğim. Tereyağını çekecek yufkalar. Ondan sonra da üzerine yumurtanın sarısını sürüyorum. Böreklerimiz çok güzel oldu. Sevgili seyircilerim, üzerine yumurta sarısını sürdüm. Önce tereyağı biraz da hafiften, böyle çok değil, incecik üzerinden bir haşhaş geçiyorum. Çörek otu, susam da olabilir. Hangisinden isterseniz olabilir. Evet, 2022 yılının son tariflerindeyiz. Allah nasip ederse 2023 yılında da Oktay Usta mutfağında sizler için tarifler paylaşmaya devam edecek. Kıymetli seyircilerim, hiç beklemeden fırın yolculuğu olacak. 190 derece ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Sonra çay demliyoruz. Çay ile birlikte sevdiklerimiz olsun soframıza diyor. İyi yolculuklar canım. Seni bekliyoruz sevdiklerimiz fırından çıkman için. Evet, fırına gönderiyorum. Nar gibi kızardığı vakit fırından alıyoruz böreğimizi. Canlarım, ne durumdasınız? Artık gelmek istiyorlar. Zaman tamam diyorlar. Kıymetli seyircilerim, böreklerimiz pişti. Fırından görüntüyü görüyoruz. Subhanallah. Çok güzel olmuş. Evet. İster patatesli, ister pırasalı, ister efendim ıspanaklı, mantarlı, kıymalı. Allah ne verdiyse çeşit çeşit börekler hazırlayabilirsiniz. Bakın şöyle her açıdan döndüreyim, görelim. Evet. 16 tane çıktı. Biraz iç harcım ve sosumdan kaldı. Toplam 24 taneye tamamlayabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Şimdi börek ne ister? Yanında güzel demlenmiş çay ister. Hemen çayımı da doldurayım. Güzel, iyi demini almış çayla birlikte börek. Güzel güzel olur kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi demli açık nasıl istersiniz? Orta kıvamda bir çay dolduruyorum. Havalar soğuk. Çayla birlikte böreklerimiz, lezzetlerimiz inşallah sofralarımızda olsun. Kıymetli seyircilerim, sizleri çok seviyorum. Efendim, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni tariflerimde inşallah Rabbim nasip ederse birlikte olacağız. 2023'e girmek üzereyiz. 2023'te de lezzetlerimiz devam edecek. Sizlerden ricam, kanalıma abone olup yorum atıp beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık efendim.